Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Şu sıralar hastalıkla uğraştığım için fazla video çekemiyorum ama birçok hazırlamış olduğum proje var. Gücüm oldukça yavaş yavaş çekmeyi planlıyorum. Bu da o videolardan bir tanesi. Çok uzun zaman önce ördüm, bitirdim ama çekmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi dikdörtgen bir parça ördüm şişle ve bu dikdörtgen parçadan salaş bir hırka yapacağız. Nasıl yaptığımı yani en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. İp olarak kesinlikle reklam değildir. Kullandığım ipin kalınlığını bilmeniz açısından söylüyorum. Nako Bonbon kalın iplerden. Metrajı sanırım 100 gram, 145 ya da 135 metre. Şiş olarak da gördüğünüz gibi 6 milimetrelik şiş kullandım. Biraz yumuşacık, dökümlü durması için kalın bir şiş kullandım. Normalde bu iple 4 numara tığ ile başladım aslında. Bayağı da ördüm ama ip kalın olduğu için dökümlü durmayacağını düşündüm. Tekrar söktüm baştan. Bu şekilde şişle ördüm. Şöyle örgümüzün modelini gösterecek olursam, bir kes bir dola modelimiz. 3 sıra yapıyoruz. Bir ön sırada, bir arka sırada, yine bir ön sırada. Peş peşe 3 sıra. Aralarda da gördüğünüz gibi 3 diş haroşamız var. Yani önden 3, arkadan 2 sıra örüyoruz. 5 sıra oluyor. Bu şekilde fazla, yani tüm model yaptığım zaman daha fazla esneyeceğini, sarkacağını düşündüğüm için aralarda haroşa kullandım. Kenarlarda da haroşa kullandığım için ve gayet şık olduğunu düşünüyorum. İlmek sayısı olarak başlangıçta 103 ilmek kullandım. Kenarlarda zaten modeli anlatırken de anlatacağım. 8 ilmek haroşa örüyoruz. Sonra model uygularken model uyguluyoruz. 103 ilmek, hiç ilmeği hesaplamadan başlamıştım. Burada 7 ilmek haroşamız kalıyor. 7 örüyorum, dönüyorum. Sıra başında burada 8 ilmek haroşa örüyorum. Sonra modeli devam ediyorum. Sıra bitiminde burada 7 tane haroşa örmüş oluyoruz. Yani 8 haroşa diyebiliriz. Şimdi ölçü olarak da eni ölçtüğüm zaman 75 santim. Uzun ördüğümüz kısmı da şöyle bir uçta kol yaptığım için şurada diktiğim yere kadar ölçeceğim. Burası da 128 santim. Bu 44-46 bedene çok çok rahat olacak bir ölçü. Ben bunu yeğenime ördüm. Kendisi biraz dökümlü durmasını istediği için. Bakın burada da şöyle X large için denk gelen beden genişliği 58 santimde bitiyor. Ben bunu 120-128, 10 santim daha fazla yaptım. Bir de beden boyu diyor. Beden boyu da 68-76 santim arası. Ben 75 santim yaptım. Yine bu aralıkta. Yani bedenleri nasıl ayarlayacağız derseniz böyle bir tabloya bakarak ayarlayabilirsiniz. İnternette ya da Pinterest'te örgü beden ölçüleri yazarsanız çıkıyor. İp olarak da bu 6. yumağım ve kolunun birini de ördüm. Diğer kolunu da şimdi ilk önce modelimizin nasıl yaptığımızı anlatacağım.
videomuzda. Daha sonra da kol yapımını anlatacağım. Bakın burada dikdörtgen parçamızın uçlarını böyle üçgen katladık. Burada kolumuz için 56 ilmek çıkardım ve kol ördüm. Burada ara ara eksilttim, kolu örerken yine söyleyeceğim. Eksilterek bu şekilde haroşa bir kol elde ettim. Kenarlarda haroşa olduğu için yine uyumlu olsun diye. Bu kolu isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. Bir kısmını da diktim. Şöyle ki diktiğim yerin ölçüsünü de vereyim size. 13 14 santime yakın. Burada zaten 56 ilmek çıkardım. Şöyle ölçüyorum. 16 santim. Kol boyu da tam şuradan başladık. 13 santim. Dediğim gibi siz daha uzun isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Burası tek tarafı. Diğer tarafında da yine gösterecek olursam düz olan kenarımızı şöyle katlıyoruz. Şu kısmı dikiyoruz. Şu kısımdan da ilmek çıkaracağız. 56 tane, yani 28 bu taraftan 28 bu taraftan ilmek çıkaracağız. Böyle açık haliyle ilmek çıkarıp düz örebiliriz. İsterseniz burayı dikerek misinalı şişle dönerek de örebilirsiniz, dikişsiz bir şekilde. Ben açık bir şekilde öreceğim. Şimdi önce hırkamızın model yapımını anlatacağım. Daha sonrasında kol için ilmek çıkarmaya başlayacağız beraber. Şimdi modele geçelim. 103 ilmek kullandım. Kenarlarda 2, 4, 6, 8 tane haroşam var. Başlangıçta şurası başlangıç kısmım. Şimdi bir yerlere atlamayın diye uğraşıyorum. Emin olun hemen unutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa örmüşüm. 7 diş haroşadan sonra model uyguladım. Modelimizde bir önden bir arkadan yine bir önden 3 sıra. Arada 1, 2, 3 diş haroşa görünüyor bakın. Önden 3 sıra, arkadan 2 sıra örüyorum yani. 5 mil çıkıyorum, yine model uyguluyorum. Burada 3 mil çıkıyoruz. 2 sıra önden, bir sıra arkadan. Burada 5 mil çıkıyoruz. 3 sıra önden, 2 sıra arkadan. Devam ediyoruz. Haroşayı ben hep düz örgü örerek elde ediyorum. Yani hem önden hem arkadan düz ördüğümüzde de haroşa oluyor. İsterseniz hem önden hem arkadan ters örerek de haroşayı elde edebilirsiniz. Yani sizin hangisi kolayınıza gelirse, bana düz ilmek almak daha seri geldiği için ben düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi modelimi nasıl uyguluyorum onu göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5, 7, 8. 8 tane haroşamı ördüm. Burada bakın 1, 2, 3 diş haroşamız oluşmuş. Modelimiz bir kes bir dola. Bir kesiyorum, bir doluyorum. Bir kesiyorum, bir doluyorum. Dikkat ettiyseniz 8 ilmekten sonra önce kestim, sonra doladım. Yani sonda bitirirken de dolayarak bitireceğiz modelimizi. 2 kez bir dola.
Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada şunu göstermek istiyorum. Kenarlarda 7'şer tane haroşa var demiştim. Başlangıçta 8 ördüm. Çünkü sayım 103'tü. Tam denk gelmediği için. Bunu şöyle ayarlıyorum. Doluyorum. Bakın 2, 4, 6, 7 tane. En son yine eksiltmemi yapıyorum. Son dolamamı da yaptım. 7 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. İkinci sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve diğer başta da 8 ile başlamıştım. Burada 7. Burada da doladığım ilmeği örerek 8 yapıyorum. Eksiltmeye yine burada başlıyorum. Bakın örülmüş bir ilmek ve dolanmış ilmek ikinci olacak. Bu şekilde denk gelirse modelimiz hoş duruyor. Yani hep başlangıçlarda 8 ilmek örüyoruz. Sonra kes, dola. Kes, dola. Yine 3. sırayı da beraber başlayalım. İyice anlaşılsın. Ben bu sırayı hemen tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine burada 2, 4, 6, 8, 9 tane kaldı. Bakın. Doluyorum. İkisini daha eksiltiyorum. Yine doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Modelimizin ikinci sırasındaydık. Dönüyoruz ve 3. sıra son sıra. Yani bu model aralığını isterseniz daha geniş de yapabilirsiniz. Ben bir anda başladım, böyle yapmaya karar verdim. Bakın 2, 4, 6, 7 tane ördüm. 8. doladığım ilmek ve yine bir tane örülmüş, bir tane dolanmış ilmekle ilmeklerimi keserek başlıyorum ve doluyorum. Dediğim gibi burası 3. sıramızdı. Son ilmeğimiz, son sıramız yani modelde. Daha sonra 7 diş haroşa öreceğiz bitirmek için. Şimdi kol örmeye geçiyorum. Kolumu nasıl ayarladım? Şöyle ikiye katladım. Kesinlikle esnetmeden şöyle yavaş yavaş. Şu orta kısımdan saydım. 28 ilmek burada olacak şekilde. 28 burada, 28 burada olacak demiştik. 56 ilmeği tamamlayacağız. Ben başta biraz uzunca bir ipte bıraktım. Olur ki tam dengeli olmazsa buradan bir daha ilmek de çıkarabiliriz. Kalan ilmekle de kolumuzu da dikeriz. Şu kenarı da dikeriz diye düşündüm. 56 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi ben haroşa örgümü ilmeklerimi hep düz örerek elde ediyorum. Bunun modelimi yaparken de söylemiştim. Şimdi burası iç kısmı örgümüzün. Burası da düz yüzü. Düz yüzünde düz ilmek çıkardığımız için düz ilmek gibi olduğundan dolayı ters taraftan ilmekleri düz olarak örerek devam ediyorum. Şimdi burada şuradaki koldan göstereceğim. Bir yere not almıştım sanırım, oraya da bakarım. 3 dişten sonra 4. dişte ya da 5 dişten sonra eksiltme yapacağız. Onu diş olarak sıra sayısını tamamlayacağım ve yine beraber devam edeceğiz. Kol için 1, 2, 3 diş haroşamı ördüm.
Şurası bitiş kısmı. Buradan saydığımızda 1, 2, 3 diş. Zaten şurası da ilmek çıkardığımız yer belirgin. Burada 56 ilmeğimizden 8 ilmek eksiltiyoruz. 2, 3 ilmek örüyorum. 1 eksilttim. 5 ilmek ördüm. 1 eksilttim. 2 oldu. Sanırım yine 5 ördüm. 1 eksilttim. 3 oldu. 5. Bu dördüncü eksiltmem. 5. 5 ilmek ördüm. 5. eksiltmemi yaptım. 5 ilmek ördüm. 6. eksiltmemi yaptım. 5 ilmek ördüm. 7. eksiltmemi yaptım. Ve 8. eksiltmemi yaptım. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı tamamladık. Şimdi 3 diş haroşaydı. Toplamda 9 diş haroşa olana kadar yine öreceğiz. Ve 8 ya da 9. da yine 8 tane eksiltme yapacağız. Kolumu biraz ilerlettim. Şurada en son haroşa şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşamı ördüm. Burada 3 dişten sonra 4. de eksiltme yapmıştık. Şimdi de 8 diş oldu toplamda. Yine burada 8 tane azaltma yapacağım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir tane kestim. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. İkinciyi kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Üçüncüyü kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Dördüncüyü kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5. eksiltmemi yaptım. 2, 3, 4, 6. eksiltmem. 2, 3, 4, 7. eksiltmem. 2, 3, 4 ve 8. eksiltmemi de yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi kolumuzda artık eksiltme yapmadan toplamda 20 haroşa olana kadar, bakın şuradan taktığımız yer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diş haroşamızı örüyoruz ve kolumuzu kapatıyoruz. Kolu örerek tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi şu kısmı diktim. Bu kısmı da diktim. Bu kısmı bakın pürüzsüz bir şekilde nasıl diktim. Kenarları dıştan ipimi arkaya geçirerek örmüştüm. Yani böyle tırtıklı bir görüntümüz vardı. Bu tırtıklı görüntüden
Bir bu taraftan, bir bu taraftan geçirerek buradaki ipi de düğüm atıyorum ve örgümün içerisinde saklayacağım. Ve bakın dikişimiz ne kadar pürüzsüz. İç kısmını da göstereceğim. İç kısmı da aynı şekilde. Yani sanki dönerek dikişsiz örmüşsünüz gibi bir görüntü elde ettik. Şu kısımda da şöyle diplerden batarak diktim. Arkada hafiften bir küçük kabarıklığımız var, o kadar. Şu ipleri de saklayacağım ve hırkamızı bitirmiş olacağız. Bitmiş halini bir mankenime giydirerek fotoğrafını çekeceğim sizler için ve kapak resmi olarak ve videonun içinde de paylaşacağım. Görüntümüz bakın, bir kol ve diğer kol bu şekilde gayet salaş bir hırkamız olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradaki dikişimizde biraz çekiyor gibi. Burayı yıkandığı zaman da düzlenir zaten de, aynı hizadan diktim yoksa. Hırkamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda yazarsanız tekrar size dönmeye çalışırım en kısa sürede. Videolarıma destek olmak için beğeni yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman yeni videolardan haberdar olmak için zil tuşuna tıkladığınızda bildirimleri alabilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.